Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi eğer bu videoyu açtıysanız benimle birebir aynı yolu izliyorsunuz. Ben de ilk hafızlığa başladığım zaman YouTube'a girmiştim. İşte hafızlık nasıl yapılır? Hafızlık metotları, hafızlık yöntemleri, hatta İngilizce böyle işte How to Memorize Kur'an diye farklı başlıkları böyle tıklayarak işte videoları tek tek izlemiştim. Ya Allah razı olsun yani o videoyu çekenlerden her birinden belli ölçüde faydalandım. Aslında hafızlık süresi içerisinde de yani aklıma gelen bir fikirdi bu. Hafızlık bitip de üstünden de belli bir süre geçtikten sonra dedim yani ben de en azından kendi tecrübelerimi aktarayım ki ben hafızlığı zor bir yoldan yaptım. Yani pek çok problemle, pek çok zorlukla karşılaştım ve bu zorluklarla karşılaşmanın ve zorluğu aşmanın her birinin bana tecrübe olarak bir geri dönüşü oldu. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Mesela hafızlıkla ilgili kimden tavsiye alacaksınız? Ya deneyimli bir hocadan ya da hafızlığı zor yoldan yapan birinden. Yani benim için cevap bu aslında. Çünkü hafızlık kolay yoldan yapıldığı zaman başkasına anlatabileceğiniz çok bir şey olmuyor. Yani kendi hocamla mesela aramda böyle bir şey vardı. Şimdi hocam zaten doğuştan büyük bir ezber kapasitesiyle, büyük bir ezber yeteneğiyle dünyaya gelmiş. Bana diyordu ki yani kendi hafızını anlatırken ben diyordu sabah kalkıyorum diyordu, sabah namazında diyordu ezberimi yapıyorum. Ondan sonra işte öğlene kadar kendi hocama veriyordum diyor. Ondan sonra akşama kadar boşum. Yarın sabah kalkıyordum tekrar ezber yapıyordum. Yani bir gün dahi ara vermeden hafızını yapmış. Her seferinde bir sayfa ala ala 2 senede tam olarak hafızını bitirmiş ve sınava girip kazanmış. Şimdi kendisi hafızlığı dünyanın en kolay şeyi olarak görüyordu. Hatta ben zorlandığım zaman ya bunun neyinde zorlanıyorsun? Hani hafızlık yapmakta ne var diyordu. Ama ben öyle değildim. Ben büyük bir zorlukla pek çok problemle karşılaşa karşılaşa hafızlığımı yaptım. Yani bu videonun konusu olan kişi kim sorusuna cevabım benim gibi olanlar. Hafızlığa eğer zaten doğuştan yetenekliyseniz, belli bir ezber kapasitesiyle, ezber zekasıyla dünyaya geldiyseniz siz zaten bu meseleyi bir şekilde halledeceksiniz. Ama eğer benim gibi normal birisiyseniz, hatta ezber konusunda çok da fazla yetenekli değilseniz bu videodan alacağınız şeyler olacağını inanıyorum. Şimdi öncelikle mesela kendi hafızlık sürecime başından bir başlayayım. Benim hafızlığa karar vermem yani çok da bilinçli bir tercih olmadı aslında. Yani bakıyorum geçmişimde hafızlıkla ilgili bazı anılar var. Yani bir mecliste olduğumu hatırlıyorum mesela. Daha o zaman çok küçüktüm. Birisi hafız olduğunu söylemişti. Ben de hafızlık ne demiştim. Yani hafızın ne olduğunu dahi bilmediğim bir yaştaydım. İşte o da bana 600 sayfa işte Kur'an'ın tamamını ezbere bilmek deyince bana imkansız gelmişti. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? 600 sayfa. Yani kelimeyi bırak harekelere kadar ezberlemen birebir aynı olması gerekiyor. Bana imkansız gelmişti. Ondan sonra Ali Ulvi Kurucu'nun hatıralarını okumuştum ve orada Ali Ulvi Kurucu kendi hafızlık anılarını anlatırken kendi içimden geçirmiştim. Ya keşke böyle bir imkan olsa da ben de hafızlık yapabilsem diye. İşte artık üniversitenin son sınıfına geldiğim zaman İlahiyat Fakültesinde bir program başlattıklarını duymuştum. Hani hem hafızlık yapabiliyorsunuz hem üniversiteye devam ediyorsunuz. İşte oradaki ilahiyattaki hocalar da sizin hafızanızı takip ediyor. Ya hani olur mu olmaz mı falan diye düşünüyordum. Tam o aralarda bu artık üniversitede beynin işleyişiyle ilgili dersler alıyoruz. Ben de bununla ilgili ayrı okumalar yapıyorum. Orada işte bilginin nasıl oluştuğu, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine dair bazı incelikleri öğreniyorduk. Yani yine bir ara aklıma geldiğini hatırlıyorum. Yani hafızlık 600 sayfa ezber. Yani olur mu olmaz mı diye. Yani hafızlığım aslında bu merakla başlayan bir süreç. Şimdi bir gün okuldan döndüm. İşte o zamanlarda bir camiye takılıyorum. Burası çok çok önemli. Yani insanın sosyal çevresinin kişiyi nasıl etkilediğine dair aslında önemli de bir madde burası. Şimdi bir camiye takılıyorum ve camideki kendi hocalarımın tamamı, oraya gelenler, gidenler, orada bulunanların tamamı neredeyse hafızdı. Hafızlık sürekli konuşulan bir şeydi. Bir hoca geçerdi mihraba, işte Kur'an'dan ayetler okurdu, Zamm-ı Sure okurdu. Bir hata falan olduğu zaman arkaya o işte imam odasına geldiğimiz zaman hani kendi aralarında böyle bir tartışırlardı. Ya bak orası şöyleydi, böyle değildi. Hatırlamaya çalışırlar, getirmeye çalışırlardı. Şimdi bu sahnelerin her biri benim için böyle çok hoş ve izlemesi keyifli şeylerdi. Yani bugün hala iyi anılar olarak kaldı benim aklımda. Ama işte bulunduğunuz ortam sizi bir şeyleri aslında alt zeminini hazırlıyor. Yani bu iyi bir ortamsa iyi bir şeye, ben bir örneğim bu konuda. Kötü bir şeyse kötü şeylere zemin hazırlıyor. Şimdi orada da sürekli hafızlıkla içli dışlı olmak büyük ihtimalle bende derin bir yer etti. Böyle bir fırsat çıktı. Şimdi aileme danıştım. Ya işte anne dedim, baba dedim, hani
üniversitede böyle bir şey var. Hani yapılır mı yapılmaz mı? Ben başlamaya niyetim var. Şimdi onlar çok bu taraflı olmadılar. Yani bunun aslında çok haklı da sebepleri var. Yani hem psikolojik danışmanlık okuyorum. Hani hafızlıkla çok bağlantılı bir şey değil. Ha şu endişe onlarda vardı. Yani hafızlığı yapsam dahi psikolojik danışmanlık okuyorum. Sonrasında hafızlık unutulursa ne olur? Bunun vebali ağır çünkü. Yani özellikle bu seçenek onları çok bir tereddütte bıraktırdığını ben anlıyorum ki aynı tereddüt bende de vardı. Ya da mesela bir başka şey olarak annem demişti ki ya işte bak o camiye gidip geliyorsun, oradaki hocaların hafız, sen de onlardan etkileniyorsun. Şimdi düşününce aslında bu konuda tamamen haklıydı. Yani hocalarımdan etkilenmem başlangıç aşamasında çok büyük bir teşvik edici unsurdu. Yani çok büyük bir sebep olarak karşımda duruyordu benim. Ama o zaman için tabii bu şekilde yankı bulmadı. Yani ailem bunu şöyle düşündü. Hani o ortamdasın, hocalarından etkileniyorsun fakat bu geçici bir heves mi acaba? Yani kendi içlerinde bu tereddüt vardı. Bunu aynı şekilde ben de yaşıyordum. Yani ben biliyordum ki sosyal ortam kişiyi etkiliyor. Peki sosyal ortamım değiştiği zaman ben o zaman hafızlığı bırakacak mıyım? Yani bu tereddütün aynısını ben de yaşıyordum kendi içimde. Bir yerde şunu da düşünmek lazım. Artık üniversitenin son sınıfısın. İşe başlamanın, evlenmenin artık yavaş yavaş zamanı geldiği yaşlar. Peki hafızlığa başlasan en azından 2 senelik bir süreç geçecek. Her şey bir şekilde ertelenecek. Olur mu olmaz mı? Aynı tereddütler bende de olduğu için o zaman vazgeçtim. İşte neyse bir gün yine camiye döndüm. Orada camide işte oturduk. Çay may sohbet. İşte geri dönerken tam çok iyi hatırlıyorum. Evin köşesinden dönerken işte kendi Mehmet hocama bunu bahsetmiştim. Bu fikirden bahsetmiştim. Ya hocam üniversite böyle böyle bir şeyden başlattı. Ama ben ya ailem çok sıcak bakmadı. Ben de bilmiyorum yapar mıyım yapamaz mıyım. Başlayalım madem dedi. En azından bir denemiş oluruz dedi Mehmet hoca. Ben de tam başlayalım dedim. Nereden başlayacağız? Fetih mi Rahman mı istersin dedi. Ben dedim Rahman olsun dedim. Zaten yarısı aynı kolay ezberlerim dedim. Kolay ezberlerim dediğim o akşam kararı böyle verdim. Yani gördüğünüz gibi karar çok bilinçli bir karar değil. O akşam işte caminin anahtarlarını artık bana vermişlerdi o zamanlar. Akşam eve gitmedim. Rahleyi aldım, bir Kur'an aldım. Diyanet'in bu resmi bilgisayar hatlı Kur'an'ını. Yani başladım Rahman'ı. 8 satırdı yanlış hatırlamıyorsam ilk sayfa. İşte Er-Rahman allemel Kur'an, halakal insanu allemehul beyan. Yani 8 satır ezberleyinceye kadar bir de baktım ki 3 saat geçmiş. Ondan sonra işte eve gittim, artık saat 12 civarıydı. Eve gittim, YouTube'a yazdım, ilk şey Kur'an nasıl ezberlenir? İşte hafızlık metotları, hafızlık nasıl yapılır? Bu videoları tek tek oturup araştırmaktı. Yani buradan şey aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ben hafızlığı bitirdim ama hafızlığa ilk başladığım zaman yaptığım 8 satır benim 3 saatime mal olmuştu. Yani buradan bir anekdot olarak şu sorunun cevabı olsun bu. Yani ben işte başladım, hafızlık ilk başta bana çok zor geliyor. Acaba bitirir miyim? Sonradan bu iş hızlanıyor mu sorusunun cevabı kesinlikle hızlanıyor. Çünkü ben artık en son hamları alırken hafızlığımı bitireceğim zamanlarda hiç ezberlemediğim ham bir sayfa, yeni bir sayfa benim yani en fazla yarım saatime mal oluyordu. İyi ve kolay bir sayfa denk geldiği zamansa bu 15 dakikaya düştüğünü dahi ben hatırlıyorum. Yani en azından aklınızdaki bu soruyu gidermiş olayım. Hafızlık başladığı gibi devam etmiyor. Kesinlikle sizin için kolaylaşan bir süreç olarak devam ediyor. Hele ki bazı kaideleri riayet ettiğiniz zaman dünyanın aslında benim kadar zorlanmadan benim hocamın dediğini dersiniz. Ya hafızlıkta ne var dersiniz. Gayet kolay bir şekilde yapılıyor dersiniz. Yani bunun garantisini size verebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi hani benim hafızlığa başlangıç sürecim aslında çok da bilinçli olmamış. Ama böyle devam eder mi? Bugün baktığım zaman böyle devam etmesi hakikaten özellikle belli bir yaşı geçtiyseniz imkansız. Çünkü hafızlık uzun bir süreç ve bu uzun sürecin içerisinde sizin yorulduğunuz, zorlandığınız, yani acaba bıraksam mı şüphesinin kendi zihninize düştüğü pek çok zaman olacak. Çünkü şeytanın hakikaten bazen sıkıştırmalarını çok derinlerden hissedeceksiniz. İşte o zamanlar o yorgunluktan kurtulmak ve yeni bir enerji bulabilmek için ihtiyacınız olan çok önemli bir madde var. Bu maddeyi ben hafızlıkta 3 ile giderken kendime belirlemiştim. Yani bu madde şu. Yani kendinize sormanız gereken, cevabını almanız gereken bir soru var. Bu size hafızlığı bitirtecek olan soru. Ben niçin hafızlık yapıyorum? Bu sorunun cevabını kendinize hakkıyla verebilmeli ve bunu içselleştirebilmeniz gerekiyor. Mesela kendi üstümden örnek vereyim. Ben işte bu şekilde çok farkında olmadan başladığım hafızlıkta 3 ile giderken çok sevdiğim bir yakınımın vefat haberini aldım.
Şimdi onun cenazesinde bulundum, yıkamasına girdim, işte kefenlenmesi, mezara konulması. Şimdi insan aslında hayatı yaşarken ölüm fikrini daima biz yadsıyarak yaşıyoruz. Yani her birimiz biliyoruz aslında. Yani sorulduğu zaman kendi kendimize söyleriz. Deriz ki ya işte ya öleceğiz illaki. Yani ölüm hak, işte biz de bir gün öleceğiz diyoruz. Fakat aslında bunu yadsıyarak hayatımıza devam ediyoruz. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi, sonsuza kadar yaşayacakmış gibi aslında devam ediyoruz. Ama ölümü hakikaten bildiğimiz, yani bize gerçekten bir gün geleceğini hissettiğimiz ve onun o soğuk gözüyle tam karşılaştığımız zamanlar bir başkasının ölümü de değil. Yani sevdiğimiz insanların kaybında biz bu fikri gerçekten en derinlerimizde hissediyoruz. Ben o zaman hatırlıyorum. Yani o sevdiğim kişi toprağa gömülürken kefenin cebinin olmadığı, öbür tarafa giderken hakikaten cebimize hiçbir şey koymadan, bu dünyadan hiçbir şey almadan gittiğimizi çok net görmüştüm. Ve kendi kendime şunu demiştim, yani böyle olmaması gerekiyor. Benim en azından öbür dünyada tutunacak bir dalımın olabilmesi, şu mezara giderken cebimi dolduracağım bir şeyin olması gerekiyor ki hali hazırda zaten 3'le gittiğim hafızlığım bunun için biçilmiş kaftandı. Yani benim niçin hafızlık yapıyorum sorusunun cevabını ben kendime orada vermiştim. Ben öbür dünyada tutar bir dalımın olabilmesi için bu hafızlığı yapıyorum. Yani ölüm bana gelecek ve benim ölümden sonrasında bazı şeylere ihtiyacım olacak. Şimdi dediğim gibi ben hafızlık süreci içinde yorulduğum, acaba bıraksam mı düşünceleri bana her geldiği zaman kendimi o havanın kapalı olduğu, o mezarlıkta, o defin esnası sırasında buldum. Yani bu benim için her zaman itici bir güç olarak yanımda bulundu. Bundan dolayı bunu önemseyin. Ne için hafızlık yapıyorum sorusunun üstünde önemli durun. Şimdi bundan sonra artık şuna geliyoruz. Bir ilim talebesinde ilmi öğrenebilmesi için olması gereken 4 madde. Bana bunu vaiz bir hocam söylemişti. Yani bir gün bakmıştık, yani ben evdeki yemekten, temizlikten, bilmem neden şikayet ediyorum. Ya bunlar da çok zaman alıyor diye. O bana bunu söylemişti. Demişti ki yani bir ilim talebesinde şu 4 tanesi olması gerekiyor. Bir, annenin ketesi, babanın kesesi, hocanın nefesi, öğrencinin hevesi. Bu 4 madde eğer bir ilim talebesinde bulunursa o ilmi bir şekilde Allah'ın izniyle almaya muvaffak olur demişti. Şimdi annenin ketesinden kasıt olan, yani işte yemek, içmek, evin işleri, yani bu temizliktir, çamaşırların düzenidir falan, bunların her birinin işte bir ilim talebesinin uğraşının olmaması gerekiyor aslında. Şimdi insana kolay gelebiliyor. Mesela yemek yapmak diyorsun. Ya yemek yapmakta ne var? 2 tane yumurta kırarım, şunu yaparım, bunu yaparım. Kolay yemekler var. Bir çorbada kaynamaz mı? Bir çorbada yapamaz mıyım diye düşünülebilir. Fakat şunu düşünün. Siz hafızlıkta ilerlediğiniz zamanlarda artık boşa harcayacağınız 5 dakika bile zul geliyor ki hafızlık dışında neye zaman ayırıyorsanız bu boşa giden bir zaman olarak görmeye başladığınız yerler gelecek. Şimdi ondan dolayı eğer ki böyle bir imkanınız yoksa belli zorluklara kendinizi hazırlayın. Ben bu zorlukların içerisinden geçtim. Yani yemek yapmak zorundaydım, bulaşık yıkamak zorundaydım, evin temizliğiyle uğraşmak zorundaydım ve bunlar gerçekten bir yerden sonra meşakkatli bir iş olarak geliyor. Bunun en kolay çözümü ne peki? Bir, eğer ki kendi evinizde hafızlık yapıyorsanız, yani aileniz sizin yanında kalırken hafızlık yapıyorsanız 1-0 kesinlikle öndesiniz. Ya da bir Kur'an kursunda hafızlık yapıyorsanız ki yani benim imkanım olsaydı, eğer ilk başladığım zaman bir Kur'an kursuna gidebilme, Kur'an kursunda başlama imkanım olsaydı kesinlikle bunu tercih ederdim. Yani eğer böyle bir araftaysanız, hani Kur'an kursunda mı yapayım yoksa kendi evimde mi yapayım diye düşünüyorsanız kesinlikle Kur'an kursunu size tavsiye ederim. Orada herkesin hafızlık yapıyor olması, bütün ödül ve ceza sisteminin, yani takdirlerin, taltiflerin tamamının hafızlık üzerine olduğu bir yerde hafızlık yapmak tek başınıza yapmaktan emin olun ki 10 kat daha kolaydır. Üstelik Kur'an kursu gibi ortamlar ya da kendi evinizde yapmak sizi bir başka maddeden daha kurtulmanızı sağlıyor. Babanın kesesi maddesi. Şimdi benim gibi ailenizden uzakta ve bir Kur'an kursunda yapmayacaksanız o zaman belli bir maddi desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü bir öğrenci evinde olduğunuzu düşünün. Öğrenci evindesiniz, o evin kirası var, İAŞ giderleri var ve sizin yeme içme gibi belli harcamalarınız illaki olacak. Bundan dolayı bu maddeyi önemseyin. Kur'an kursunda mesela işte işler çok daha kolay. Yeme, içme, temizlik gibi bir derdiniz yok. Çünkü sabah kahvaltı veriliyor, öğlen yemek veriliyor, akşam yemek veriliyor. Maddi olarak ne size ne ailenize çok bir yükümlülük yüklenmiyor.
Oradaki hocalar Allah razı olsun yani bunu bir şekilde halktan karşılıyorlar. Yani eğer ki bunu dinleyen ve maddi durumu olanağı iyi olanlar varsa yapacağınız en büyük hayırlardan bir tanesi olarak buraya bir not düşeyim. Yani gidin Kur'an kursu müdürünün yanına, hocam elhamdülillah benim maddi durumum iyi, hani bir ihtiyacınız var mı, bir sıkıntınız var mı diye en azından bir sorun. Yani Kur'an kursları çünkü tamamen neredeyse yani halkın destekleriyle devam eden yerler. Şimdi artık bu podcast'in son kısmına gelirsek, şimdi hocanın nefesi ya da ben bunu biraz daha yani hocanın niteliği olarak ele almak istiyorum. Şimdi insan olmanın doğası gereği her insan aynı kapasitede ve yetenekte değil. Bu hocalar için de geçerli. Ben mesela bunu özellikle bir hocada bulunması gerekenler olarak 3 başlıkta ele alayım burada. Şimdi bir, hocanın ilgisi. Şimdi her hoca aynı ilgi düzeyine sahip değil öğrencilerine karşı. Ben biliyorum ki Kur'an kurslarındaki bazı hocalar bunu hakikaten bir memurluk mantığıyla, zamanımı doldurup maaşımı almam gerekiyor mantığıyla yapanlar var. Bu kötü örnek üstünden değil ama yani esas olması gereken örnek üstünden vereyim. Şimdi bir hocam mesela öğrenciyle nasıl ilgilenilir sorusunun ders kitabı niteliğinde bir cevabı gibi yaşıyordu. Nasıldı? Mesela öğrencisi talebeleri ders yapıyor. Ne kadar yaptın? Ne zaman ezberini vereceksin? Kaç sayfa yaptın? Ne zaman bitireceksin diye oturuyordu, yakın markajı alıyordu böyle. Yakın takipte. Mesela yarım sayfa mı yaptı? Gel hemen yarım sayfayı bir dinleyeceğim diyordu. Yarım sayfayı dinliyor. Ondan sonra şu kadarını da yap. Ondan sonra hemen getir diyor. Bekliyorum diyor. Sabahleyin şurayı dinleyeceksin. Akşam şöyle yapacaksın. Eğer orada değilse bazen arıyordu, soruyordu. Yani öğrenciyle sürekli olarak hafızlığı sanki kendisi yapıyormuşçasına ilgileniyordu. Bu öğrencinin rehavete kapılmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi bu hoca profili. Çünkü siz tembellik yapamıyorsunuz. Oturup da 5 dakika kenarda sizin hiçbir şey yapmadığınızı görse sen niye oturuyorsun diye soruyordu bu sefer. Bu çok değerli ve çok önemli. Eğer böyle bir hoca bulursanız, böyle bir hocanın varlığını bilirseniz, diğer sayacağım 2 madde olmasa dahi siz ona gidin çocuğunuzu verin, teslim edin. Yani Allah'ın izniyle o çocuğunuzu bir şekilde hafız yapar. Şimdi bir diğer madde olarak disiplini söyleyeyim. Yani disiplin dediğimiz şey hocaların ezberi alırken gösterdiği sertlik. Şimdi sertlik lafını bile bile kullanıyorum. Çünkü ezberi alan hoca ezber konusunda ne kadar sertse sizin aslında o kadar lehinize bir durum. İlk başta aleyhinize gözükse dahi. Şimdi şöyle düşünün mesela. Bir hoca ezber alıyor. Siz 8 ile gidiyorsunuz ama ezberi parça parça vermenizi hoca kabul ediyor. Bir gidiyorsunuz 2 sayfa veriyorsunuz. Bir gidiyorsunuz 3 sayfa veriyorsunuz. Sonra bir kez daha 3 sayfa veriyorsunuz ve bunu tamam geçtin olarak kabul ediyor. Ya da çok fazla hata yapmanıza göz yumuyor. Bir sayfanın yarısını siz okuyorsunuz, yarısını o okuyor. Tamam diyor, sayfayı geç diyor. Şimdi kısa vadede siz ezber yaparken bu sizin hoşunuza gidebilir ama bir sonraki dönüşlere geldiğiniz zaman ya da hafızanızı bu şekilde bitirseniz dahi bir de bakıyorsunuz ki aslında sırtınıza büyük bir dağ yüklenmişsiniz, hala onu çekmek zorundasınız. Yani heybenizden yük hiç boşalmamış. Ama hoca ilk başta o tavrını korur, o disiplini size sağlar ve ezberi sizden tam isterse geldiğin zaman bütün sayfaları tek seferde vereceksin. Buradan en az hatayla, minimum hatayla kalkacaksın derse siz zaten ilk başta zorunuza da gitse bu tempoya alışıyorsunuz. Yani hocanızın kabul etmeyeceği ve kabul edeceği ezber kafanıza bir şablon olarak oturuyor ve siz o şablona uygun olarak ezber yapıyorsunuz. Eğer böyle yapar ve bitirirseniz, yani size şunun garantisini veriyorum. Ezberiniz bittiği gün gidersiniz bir defa bile has vurmadan hafızlık sınavında başarıyla ayrılırsınız. Yani ondan dolayı eğer siz kendinize bir hoca belirleyecekseniz bu maddelerin olmasına dikkat edin. Eğer bir aile yani veliyseniz ve çocuğunuzu gönderecekseniz böyle bir hoca bulmaya gayret edin. Şimdi söyleyeceğim son madde, artık bu podcast'in son konusu olan hoca ile aranızda sevgi, muhabbet ve saygının bulunması gerektiği hususu. Şimdi şöyle bir konu var ki keşke diyorum ben bu meseleyi en başında bilseydim. Yani çok daha başarılı bir hafızlık süreci geçirirdim. Şimdi ezbere devam ederken bazen tembellik yapıp da böyle ezber dönüşlerinin arasının açıldığı ya da zor sayfaların geldiği yerler oluyor. Şimdi böyle zamanlarda kişi yaptığı zor ezberden dolayı kendini suçlamıyor. Kendine bir toz kondurmak istemiyor açıkçası. Yani bir mazeret bulacak ve bu mazereti bulabileceği en kolay yerde her gün gördüğü hocası.
Ben mesela çok iyi hatırlıyorum. Pek çok sefer kendi hocamla kavga etmiştim. Yani gitmiştim, işte siz benimle yeterince ilgilenmiyorsunuz, siz ezberimi dinlemek istemiyorsunuz, işte beni sormuyorsunuz, şöyle yapmıyorsunuz, böyle yapmıyorsunuz. Sürekli mazeretler ve bahaneler üreterek kendi hocamla kavga etmiştim. Yani bunların pek çoğuna bakıyorum. Bunların her biri söylediğim ve öne sürdüğüm mazeretlerin tamamı yüzeysel sebepler. Yani bunu bugün fark ediyorum ama. Bunun altyapısında var olan şey ise hafızlıkta o zorlandığım için, yani o sayfalar bana zor geldiği için kişi bazen sinirleniyor. Bu sizde de illaki olacak. Çünkü yaptığınız şey zor ve bir bakıyorsunuz ki kendinizi sinirlenmiş buluyorsunuz, gidiyorsunuz hocanıza çatıyorsunuz. Peki hocaya duyulan sevgi ve muhabbetle ne alakası var? Şimdi ben kavga ettiğim pek çok sefer oldu ama ondan sonra bir şekilde gidip işte özür dileyip arayı bir şekilde bulup devam ettim. Bunu bana yapan, aslında bunu bana yaptıran kendi hocama olan sevgim ve saygımdı. Yani gidip bir şekilde tekrar özür diledim ve arayı bulmak istedim çünkü onu seviyordum yani. Şimdi eğer ki hocanızla aranızda bir sevgi ve muhabbet bağı yoksa, siz sadece ezber yapıp da zorunlu olarak dinlettiğiniz birisi olarak görüyorsanız hocanızı, ilk kavgada bu iş biter ve bir de bakmışsınız ki hafızı bir kenara bırakmışsınız, bir daha yüzüne bakmamışsınız. Bundan dolayı yani benimle aynı pozisyondaysanız ve gidip kendinize bir hoca bulmanız gerekiyorsa seveceğiniz bir hoca bulun. Yani bu benim en değerli tavsiyem. Şimdi belki de bunu en başta konuşmak gerekiyordu bu hocayla ilgili maddede. Bir başka konuya gelelim. Hoca olmak zorunda mı? Yani ben ezberimi birine dinletmem gerekiyor mu? Ben bunun kesinlikle olması gerektiği kanaatindeyim. Bunun hoca olmadan yapılan örnekleri de duydum. Mesela benim kendi hocam bir akrabasından bahsediyordu. Yani evinde oturduğu yerde hafızlık yapmış. İşte ezberini yaptıktan sonra ses kaydını almış. Ses kaydını dinlemiş. Böyle böyle hafızını bitirmiş ve gidip belgeyi almış. Ama açıkçası bu benim gözümde çok nadide bir örnek olarak duruyor. Çünkü ben kendimden şunu biliyorum. Yani talebe olmanın doğası gereği tembelliğe meyilliyiz. Beni mesela ezber vermek konusundaki en çok teşvik eden şeylerden belki bir başkası hocamın ertesi gün ezberi bekliyor olması. Yani birisinin bana sormasını istiyordum ben. Yani ezberin ne alemde? Yarınki ezberini yaptın mı? İşte yarın olduğu zaman ezberini getir. Yapamadıysam niye ezberini yapmadın? Yani bu sorularla karşılaşacağım bilmek ve karşılaşmak ezber konusunda beni teşvik eden şeylerdi. Şimdi bunların her birinden mahrum olduğumu ve kimsenin bana bunu sormadığını düşünüyorum. Yani bu şekilde ezberi bitirmek benim için çok daha zor olurdu diye tahmin ediyorum. Bundan dolayı yani bir hoca gerekiyor. Tembellik yaptığınız zaman sizi azarlayacak. İyi bir şey yaptığınız zaman da sizi övecek, sizi destekleyecek, tebrik edecek birisinin olması gerçekten pek çok noktada hayat kurtarıcı oluyor hafızlıkta. Şimdi buradan önemli olan bir başka konuya değinmek istiyorum. Hafızlık yaparken bir hoca belirlediyseniz bunun yanında eğer imkanınız varsa bir ya da iki tane daha hocanızın olmasını tavsiye ederim. Yani bu neyi sağlar? Kendi hocanızın müsait olamadığı zamanlarda ezber vereceğiniz bir başkasının olması. Bu değerli bir şey ve yokluğunda belli problemler oluyor. Yani diyeceğim mesela şu var. Kendi hocanız haricinde ya da belirlediğiniz, mesela benim 3 tane hocam vardı. Bunların haricinde kimseye ezber vermemeye gayret edin. Çünkü herkes sizin durumunuzu anlayamıyor. Yani içinde bulunduğunuz durumu, hafızanızın ne pozisyonda olduğunu bilmeden yapılan yorumlar bazen sizin iyiliğiniz için de yapılsa bir bakıyorsunuz ki kötülüğünüz için olmuş ve yaşadığınız moral bozukluğundan dolayı bir hafta ezber veremediğiniz olabilir ki ben bunu yaşadım. Mesela bir meclisteydim. İşte hafızımın daha başlarıydı. İşte Cin suresini ezberledim mi? Geçmiştim o zamanlar Cin suresinin ezberini. İşte oku dedi, okudum. Dedi ki senin dudak talimin yok dedi. Ben şimdi orada şöyle bir ikilemde kaldım. Yani karşımda bunu bana söyleyen kişi bir hafızlık hocası, yani bir Kur'an kursuna hocalık yapan bir kişi ve beni dudak talimi noktasında eleştiriyor. Şimdi sonradan siz şunu biliyorsunuz. Yani dudak talimi dediğiniz şey, siz zaten ezber yapıyorsunuz. Yani ezberin herhangi bir yerinde, yani o anlık ezberin konusu değil. Siz hafızlığın içerisinde dudak talimi henüz yok. Siz ezber vermekle mükellefsiniz. Bu hafızlıktan sonranın konusu olabilir. Kur'an'da derinleşmek, daha güzel okuyabilmek için yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Ama o anın konusu değil. Şimdi size böyle bir eleştiri geldiği zaman, sizin bu konuda belli bir fikriniz olmadığında şu şüpheye düşüyorsunuz. Ya diyorsunuz, ben bugüne kadar hafızlığımı hep yanlış mı yaptım? Yani bugüne kadar yaptığım şeylerin hepsi boşa mıydı ikilemine düştüğünüz oluyor. Yani bu büyük bir yıpratıcı faktör. Ya da şöyle düşünün.
Bir başka örnek olarak, şimdi hafızlıkta mesela uzun bir ara vermişsiniz. Yani bir ay boyunca mesela ezber vermediğiniz bir dönem olmuş bir sebepten dolayı. Hocanız istiyor ki siz hızlı bir dönüş yapın. Hızlı bir iki dönüş yaptıktan sonra, yani bir kez daha alışın, şey yapın, eski ezberleri biraz daha hatırlayın da ondan sonra sağlam bir dönüş yapalım. Hızlı bir dönüşe başladınız. Ondan dolayı yaptığınız yanlışlıklara, işte okuduğunuz hatalara biraz daha göz yumulduğu bir zamanda kendi hocanız yerine bir başkasına ezber veriyorsunuz ve verdiğiniz hoca bir anda kalkıp diyor ki ya böyle ezber olmaz, böyle ezber mi yapılır, hafızlık böyle devam eder mi? Bununla karşılaşırsınız. Bak, bu lafı söylendiğini duyarsınız. Ama bu hafızlık yapan bir kişi için yıkım gibi. Yani böyle olumsuz bir eleştiri kişide deprem etkisinin yarattığını görürsünüz. Ondan dolayı sizin pozisyonunuzu, sizin hangi durumda olduğunuzu bilmeyen birine ezber vermemeye gayret edin.